Merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Şimdiki videomuzda iPhone 7'nin kamera arızasından neler yapmamız gerekiyor, nasıl ilerlememiz gerekiyor, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Önümde gördüğünüz gibi iPhone 7 açık durumda. İki tane kamera soketim var. Biri ön kamera, biri arka kamera. J4501 yani Jumper 4501 benim arka kameramın soketi. J4503 ise ön kameranın ve ön kamera ile beraber kulaklık, yakınlık sensörü, ışık sensörü gibi devrelerin bulunduğu soket. Öncelikle J4501 arka kamera açmıyorsa, yani cihazımda bir arka kamera arızası, siyah açma, işte titreme gibi çeşitli olası arızalar var ise neler yapmam gerekiyor, nasıl ilerlemem gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle biliyorsunuz bizim diyot değerlerimiz var. Soket üzerinde verilmiş bazı değerler var. Şöyle şemayı da açalım. Şöyle gördüğünüz gibi J4501'deki yollarımız, voltajlarımız var. Şimdi diyelim ki burada almamız gereken değerleri alıyoruz. Şimdi burada ilk önce şöyle bir bilgi vereyim. İlk önce tabii ki biz arayüzü denemek zorundayız. Nedir bizim arayüzümüz? Burada mevzumuza bahis olan kamera. Kamerayı denedikten sonra eğer arayüzümüzde yani kameramızda herhangi bir sıkıntı yoksa devreye yoğunlaşmaya başlayabiliriz. Eğer avometremizde buradaki değerlerde sıfıra yakın veya sıfır değerinde bir ölçüm gösteriyorsa veya avometremiz ötüyorsa buradan şunu anlayabiliriz ki bir kısa devre mevcut. Yani şuradaki diyelim 0.299 değerinde biz bip diye bir ötmeyle karşılaşıyorsak burada kısa devre olduğuna kanaat getiririz. Ondan sonra ne yaparız? Bu kısa devreye neden olacak devre elemanını aramaya başlarız. Entegre ise entegre, kapasitör ise kapasitör. Bunun tayinine bakmaya başlarız. Bu diyot değerleriyle biz devrenin açık devreye düşüp düşmediğini, yolda yani buraya gelen devrede bir kopma olmadığını, sızma yapıp yapmadığını, dirençlerinde bir azalma meydana gelip gelmediğini kontrol ederiz. Bunlar sadece gelen devredeki bazı kontrolleri içerir. Bir de bu değerlerden sonra ne yapmamız lazım? Eğer bütün değerlerimiz sağlam geliyorsa ikinci adımda voltaja geçmemiz lazım. Zaten buradaki değerlerde bir kayıp varsa voltaj da sağlıklı tam gelmeyeceği için hiç voltajı ölçmeden değer kaybını araştırmaya başlarız. Ama değerlerimiz sağlamsa ikinci adım ne yaparız? Voltaj ölçümüne geçeriz. Burada gördüğünüz gibi altta 2.8 volt. Hemen 22. bacakta 1.8 volt. Gördüğünüz gibi 1.8 volt. 2.9 volt. 3.0. Yine devam ediyoruz. Burada bizim I2C hattımız yani haberleşme hattımızın clock hattı, data hattı. Burada gördüğünüz gibi led sürücüden gelen flash ışığının data hattı enable bacağı. Burada bir kapatma sinyali var işlemciden kameraya shutdown kapatma sinyali. Yine burada bir data bağlantımız var işlemciden aux bağlantısı. Yukarıda bir voltajımız var 1.2 gördüğünüz gibi 1.2 voltum. Yine bu taraftan devam edersek yine data hattımız. Aşağı doğru gidiyorum. Yine data hattımız. Yine data hatlarımız. Yani görüntünün işlendiği hatlar. Yine clock hattım. Zaten şunlar ortak bacaktı. Voltajlarım. Burada tabii ki bütün voltajları bazen devre aktif değilken yani kamera telefona takılı değilken alamayabiliriz. Bu aklımızda olsun. Yani hemen voltajı görmüyoruz diye de saldırmamamız lazım. Yapmamız gereken bu model için hangi voltajın kamera takılı aktif hangisi değil bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Şimdi diyelim devreleri incelemeye başladığımızda farzı misal buradaki 1.8 voltun
gelmediğini varsayarak hareket ediyoruz. Ne yapıyoruz? Devremizi takibe başlıyoruz. Şimdi ben buradaki 1.8'i göremezsem zaten diyot değerinde de büyük ihtimal şaşma olacaktır. Bu 1.8'im buraya gelmiyorsa benim burada bir giriş çıkış devre elemanım var. Nedir? Burada bir sigorta bobin, süzgeç bobinim var. FL 25.0 altında 1.8 volt. Bakın normal cihazın ana 1.8 voltundan alınmış. Bir filtreye girdikten sonra kameraya gitmiş. Buradaki filtrenin kontrolü gerekir. Filtrenin bu tarafında değer alıp bu tarafında değer alamıyorsam zaten filtre gitmiştir. Veya filtreyi avometrenin bip modunda iki taraflı ölçersem filtrenin bana bip diye tepki vermesi lazım. Yani kapalı devre modunda ötmesi lazım bu filtrenin. Aynı şekilde diğer voltaj hatlarını da eleyerek gidebiliriz. Tekrar sokete geldik. Şu bacağı inceleyelim. 2.9 voltumuz var burada. 2.9 voltumuzu incelemeye başladığımızda kameramızın bir regülatör de 2.9 geldiğini görüyoruz. A1 bacağında cihazın VDD boost dediğimiz yani voltaj hattı. Hemen R1 bacağına baktığımız zaman da 2.8. Bakın burada AF otofokus. B2 bacağının şasi olduğunu görüyoruz. Buradaki entegreye bakacağız. Yani eğer benim 2.9'umda bir kayıp varsa bakmam gereken entegre. Gördüğünüz gibi. Yine devam ediyoruz. 3.0 voltajını inceliyoruz. Bakın yine bir tane filtre. Filtrenin öbür tarafına tıkladığım zaman ambient light sensör yani ışık sensörümü görüyorum. Devam ediyoruz. Bunlarda da hatlarının olduğunu zaten söylemiştik. Voltaj hatlarını gördüğünüz gibi eleyerek ilerledik. 1.2 voltum. Bakın bir filtreye geçiyor. Filtreden bir tane kapasitör var. Devam ediyorum. U1801 yani benim ana beslememden bu voltajın geldiğini görüyorum. 1.2'yi zaten filtrenin bu tarafında görüyorsam bu tarafında da görmem gerekir. Bu tarafında görmüyorsam yine filtre gitmiş demektir. Yani filtreyi ölçerken hem bip modunda hem de voltaj olarak iki çeşit ölçebiliriz. Eğer cihazda ön ve arka kamera ikisi beraber çalışmıyorsa özellikle 6 serilerinde işte 6S'de olabilir. İkisi beraber çalışmıyorsa ikisinin ortak kullandığı voltaja bakmak gerekir. Demek ki ikisine de giden bir beslemede bir sıkıntı var. Buna bakmak gerekir. Böylece arızaya daha çabuk yaklaşılabilir. Peki buradaki diyot değerlerinde yükselme varsa yani sallıyorum işte 443'lük bir değerde 600'lük 650'lik bir değer aldık. Yüksek bir değer aldık. Bu da şunu ifade eder. Buraya hangi entegreden geliyorsa buradaki mevzu bahis entegrem benim işlemci. Gördüğünüz gibi altta AP işlemciden geldiği için demek ki işlemcimde herhangi bir soğuk lig olursa işlemci göstermesi gereken direnci tam olarak net gösterip boardda bütünleşemediği için buradaki değere yüksek olarak yansıyabilir. Bunun da işlemciden kaynaklı bir sorun, sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Ta ki aradaki devre elemanlarını eledikten sonra. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Herhangi bir kamerayla alakalı sorunuz varsa altta yorum kısmına bırakırsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. İyi günler.